Şimdi biraz da oyun zekasına dair olumlu sinyaller gördüğümüz kısma geçelim. Örneğin bu tek pas pozisyonu topu hiç tutmadan tek pasla arkadaşına çok güzel bırakabiliyor. Bu oyunu akıtmak istediğini gösteriyor. Özellikle tempolu hücumlarda çevresindeki hareketleri okuyabiliyor. Örneğin şu kilit paslara dikkat edin. Sürekli pas organizasyonu yöneten, atakları sakinleştiren bir profil değil, doğal bir oyun kurucu değil ama doğru anda çok etkili toplar çıkarabiliyor. Ve benim gözümde burada önemli olan pasların ezber olmaması. Fırsat gördüğünde deniyor. Bazılarında direkt asist geliyor, bazılarında takım arkadaşı bitiremiyor ama fikir doğru. Bu tarz oyuncular için o cesaret önemli. Çünkü risk almayan hücum oyuncuları savunmayı kolay kolay açamaz. Drameh bazen doğru kararı veremese de çoğunlukla savunma geçiş anlarında o boşlukları değerlendirmeye çalışıyor. Biraz da yay çevresi bağlantılarına bakalım. Çünkü bence burada da değerli bir özellik var. Ceza sahası çevresinde tek başına zorlanmaktan ziyade arkadaşlarını oyuna katmaya çalışıyor. Bu yüzden bazı pozisyonlarda beklenenden daha olgun kararlar verdiğini görüyorsunuz. Ama dürüst olmak lazım, karar kalitesi hala stabil değil. Bazı pozisyonlarda çok doğru pas, çok doğru zamanlama ya da çok doğru tercih görüyoruz ama hepsini bir arada göremiyoruz. Bazılarında ise gereksiz zorlama geliyor. Ve açıkçası oyunundaki dalgalanmanın temel sebebi bence bu. Çünkü aksiyon kapasitesi yüksek ama karar sürekliliği henüz oturmuş değil. Ama yine de Drameh tamamen kafasını eğip giden oyunculardan değil. Çevresini okuyabiliyor, bağlantı kurabiliyor, savunmayı üzerine çekip alan yaratabiliyor. Tabii ki pas kalitesinin daha iyi seviyeye gelmesi gerekiyor. Çünkü hareketli hücumlarda ritmi yükselten oyuncularla özellikle Marcus Karlsbach gibi iyi eşleşiyor. Şimdi oyunundaki en kafa karıştırıcı kısma gelelim. Bitiriciliği.